Merhaba çocuklar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Pino'yu kullanarak bir otopark projesi yapacağız. Projemizin amacından bahsetmek istiyorum. Aracımızı park etmek için park alanına girdiğimizde eğer bir sarı ışık yanıyorsa bu bize park alanının boş olduğunu gösterecek. Ama eğer bir ışık yanmıyorsa park alanının dolu olduğunu anlayacağız. Ve bu projeyi yaparken bazı malzemeler kullanacağız. Peki bunlar nelermiş hep beraber bakalım. Bir tane Pino kontrol kartı, ultrasonik mesafe sensörü, LDR yani ışık algılayıcı sensörümüz, bir tane LED'imiz, servo motorumuz ve servo motorumuzun dönüştürücü modülü. Ben 4 tane bağlantı kablosu aldım sensörlerimi bağlayabilmek için. USB kablom, pilim ve pil şapkam. Şimdi ise hep beraber sensör ve modüllerimizi kartımıza nasıl bağlıyorduk bir buna bakalım. Şöyle pilimi ve pil şapkamı kenara alıyorum. Servo motor ile başlamak istiyorum. Servo motorumuzun bağlantılarını yaparken kabloların renklerinin bir önemi vardı. Hemen önce bir kablolarımızı bağlayalım. Üzerinde turuncu, kırmızı ve kahverenginde kablolar bulunmakta. Bunları kartımıza bağlarken turuncunun D0'a, kırmızının 5 volta ve kahverenginde GND'ye gelmesine dikkat etmem gerekiyordu. Şimdi saydığım şekilde eşleştirmeyi yapıyorum. Harika. Peki dönüştürücümüzü Pino kontrol kartımıza nasıl bağlayacağız? Şimdi dönüştürücü kartımızın üzerinde mor renkli bir etiket bulunmakta. Bu şu anlama geliyordu. Ben modülümü Pino kontrol kartı üzerindeki mor renkli etiketli alanlara bağlayabilirim. Yani 1'den 6'ya kadar olan kapılar benim için uygundur. Hemen bir tane bağlantı kablosu alıyorum. Şöyle takıyorum. Ben kendime 4 numaralı kapıyı seçeceğim. Sizler dilediğiniz kapıya bağlayabilirsiniz. Pervanesini sonrasında takacağım. Şimdi hemen Pino kontrol kartımı bilgisayarıma bağlamak istiyorum. Şöyle USB kablomu aldım. Bir ucunu bilgisayara, bir ucunu Pino kartıma takıyorum. Ve bilgisayarımdan Mblock programını açıyorum. Mblock programını açtıktan sonra Pino kartımızı kodlayabilmemiz için Pino eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Bunun için uzantılar bölümüne geliyorum ve uzantıları yönet diyorum. Arama bölümüne Pino yazıyorum. Ve çıkan eklenti paketini indir diyerek indirme işlemini başlatıyorum. İndirme işlemi bittikten sonra çarpıya basarak bunu kapatıyorum. Uzantılara geldim. Pino seçili halde Arduino da seçili ama biz Arduino'da bir işlem yapmayacağımız için Arduino'yu kaldırıyorum. Kartlara geliyorum. Kartlardan Arduino Nano'nun seçili olması gerekiyor. Seçili. Artık bağlantımı oluşturabilirim. Bağlan diyorum. Seri port diyorum ve çıkan COM değerini seçiyorum. Bende COM6 çıktı. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler çıkabilir. Bu tamamen Pino kartınızın bağlı olduğu portun ismi. COM6'yı seçtim ve seri portum bağlandı. Tekrardan bağlan deyip aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum şimdi. Aygıt yazılım güncellemesi bizim Mblock yazılımı ile Pino kartımız arasındaki haberleşmeyi sağlamaktadır. Ya da kartınızın içerisine önceden kodlar yazdıysanız ve yüklediyseniz bu kodların silinmesini sağlıyor. Yani kartımızı sıfırlamamızı sağlıyor. Ya da bir proje yaptık diyelim. Projemizin bağlantısından, yazdığımız kodlardan, her şeyden eminiz. Ama bir türlü çalışmıyorsa hemen aygıt yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Evet, bu da tamam. Hemen şimdi robotlar bölümüne geliyorum ve Pino kontrol kartıma bağlı olan servo motorumu bir hareket ettirmek istiyorum. Bunun için geldim. Servo motor çalıştırma kod bloğunu alıyorum. Kaç numaralı kapıya bağladıysam buradaki pin bölümüne o kapıyı seçili hale getiriyorum. 4 numaralı kapıyı seçtim. Şimdi açı yazan bölümden 0'dan 180'e kadar açılar yapabiliyordu bizim servo motorumuz. Bir servo motorumuzu 90 açısına getirelim bakalım. Şöyle 90'a getirdim. Bir olaya bağlamayacağım. Üzerine çift tıklayıp çalıştırmak istiyorum. Şu an 90'da. 90'da olduktan sonra ben şimdi hemen servo motorumun pervane bölümü yani kolunu takabilirim. Şimdi taktım. Hemen bir sıfır açısına da gitmesini isteyeceğim. Bunun için servo motor 4 numaralı kapıdakini sıfıra getir diyorum. Evet, şu an benim için servo motorum çalışıyor. 90 0. Peki biz projemizde servo motoru nerede kullanacağız? Şurada kullanacağız çocuklar. Aracımız yaklaştığında mesafe sensörümüz bunu algılayacak ve eğer içeride park alanı varsa yani park edilebilecek bir alan varsa bizim servo motorumuz açılacak. Peki açılması için hangi açıyı, kapanması için hangi açıyı kullanacağız? Hep beraber buna bakalım.
Bir tane dil çubuğu alayım şuradan. Ve şu kol bölümüne yapıştırmak istiyorum. Silikon tabancam var ama çok dikkatli kullanalım silikon tabancalarımızı. Şöyle şuraya yapıştırıyorum. Önce bir servo motorumuzu halledelim istiyorum. Şöyle yapıştı biraz. Evet. Harika. Şu an benim için 90 açısı ve 0 açısı arasında gidip gelmesini isteyeceğim. 0 benim için kapalı olduğunu gösterecek. 90 ise açık olduğunu. Hemen bir test edelim bunu sizinle birlikte. 90'a getirdim. Açılacak. 0'a getireceğim ve kapanacak. Gayet güzel. Şimdi bir de mesafe sensörümüzü kontrol edelim. Servo motor için yazdığımız kodlar bir kenarda dursun. Şöyle kenara alıyorum. Mesafe sensörümüzü peki pino kartımıza nasıl bağlıyorduk? Hemen onu hatırlayalım. Üzerinde mor yeşil bir etiket bulunmakta. Bu pino kartımızın üzerindeki mor yeşil etiketli alanlara takabileceğimiz anlamına geliyordu. Yani mesafe sensörüm için 5 ve 6 numaralı kapılar uygun. Hemen geliyorum. Ben bağlantı kablomu önce mesafe sensörüne, sonra ise gelip pino kartımı takıyorum. Ben 5 numaralı kapıya takıyorum. Şimdi mesafe sensörümden gelen değerleri okumak istiyorum. Mesafe sensörümden gelen değerleri okumak için robotlar bölümündeki mesafe sensörünün kod bloğunu alıyorum. Kaç numaralı kapıya bağladıysam onu seçili hale getiriyorum. 5 numaralı kapıya bağlamıştım. Ekrandaki kuklama ben mesafe sensörümün değerlerini söyletmek istediğim için görünümden merhaba de kodunu alıp mesafe sensörünün kod bloğunun içerisine yerleştiriyorum. Bana sürekli değer söylemesini istediğim için kontrolden sürekli tekrarla kod bloğunu alıyorum. Ve şimdi ben bunu bir olaya bağlayarak çalıştıracağım. Yeşil bayrak olayına. Başlattığımda bana 4 metreye kadar değerler verecek. Yani 400 santime kadar. Hemen basıyorum. Bana şu an evet gördüğünüz gibi elim uzaktayken daha büyük değerler ve elimi yaklaştırdığımda ise daha küçük değerler veriyor. Harika. Biz bunu nasıl yapacağız peki? Şunu söyleyeceğiz. Eğer mesafe artık ne kadar istiyorsanız, mesela benim için 10 ideal. 10'dan küçükse yani araba varsa artık bir algoritmam çalışmaya başlasın. Eğer 10'dan küçükse ve ışık da yoksa benim servo motorumun açılmasını isteyeceğim. Ama 10'dan küçükse ve ışık yanıyorsa yani benim ledim yanıyorsa da servo motorumun açılmasını istemeyeceğim. Harika. Mesafe sensörümde çalıştığına göre onu da test etmiş oldum. Şöyle onu da kenara koyuyorum. Algoritmayı oluşturduktan sonra kodlarımızı birlikte yazacağız. Hemen durduruyorum çocuklar. Mesafe sensörünün kod bloğunu da aldım kenara. Hangi sensörümüz vardı? Işık algılama sensörümüz vardı. Işık algılama sensörümüz de bize ortamdaki ışığın şiddetini veriyordu. Hemen onun da bağlantısını oluşturalım. Bağlantısını nasıl yapıyorduk? Üzerinde kırmızı renkli bir etiket vardı. Bu bizim için şu anlama geliyordu. Pino kartı üzerindeki kırmızı etiketli alanlara sensörümü bağlayabilirim. Yani 7'den 10'a kadar olan kapılar benim sensörüm için uygundu. Ben hemen 7 numaralı kapıya da bağlantımı oluşturacağım. Sizler dilediğiniz kırmızı kapılardan birine takabilirsiniz. Şimdi ışık algılama sensörümün değerlerini okumak istiyorum. Yine robotlar bölümüne geliyorum ve ışık algılamanın kodunu aldım. Kaç numaralı kapıya bağlamıştık? 7. Ben 7 numaralı kapıya bağladığım için burayı değişmiyorum. Sizler farklı kapıya bağladıysanız burayı değiştirin lütfen. Yine merhaba denin içerisine koyup yeşil bayrak içerisinde bir değer okumak istediğim için hemen kodum hazır varken içine yerleştirdim. Yeşil bayrağı tıkladım. Bana şu an 700'lerde bir değer veriyor. Hemen ortamı karanlıklaştırıyorum. Gördüğünüz gibi böyle elimi tam kapatmadan böyle hafif hafif kapattıkça benim değerlerim küçüldü. Şimdi biz nasıl bir değer yazacağız? Bizim bir arabamız olacak ve arabamız LDR'mizin üzerine geldiğinde bakalım nasıl bir değer geliyor bize. Şöyle çok pardon. Şöyle arabamız üzerindeyken farkındaysanız 50'nin altına düştü. O zaman bizim için koşulumuz şu olacak. 50'nin altındaysa bizim ışığımız ya yanacak ya da sönecek. Artık bu bizim tamamen algoritmamıza bağlı. Sizler istediğiniz değerleri koyabilirsiniz. Ben şu arabamı koyduğum zaman değerler kaça düştü? 20'lere kadar düştü. Harika. LDR'mde çalıştığına göre bir de hemen LED'imizi kontrol edelim ve sonrasında artık algoritmamızı tamamen bitirelim. LED'imi aldım. Üzerinde mor renkli bir etiket var. Bu şu anlama geliyordu. Mor kapılara bağlayabilirim. Hemen 1 numaralı kapıya takıyorum.
Ve bir kere ledimizi yakıp söndürelim. Çalışıyor mu diye test etmiş oluruz. Hemen led durumunu 1 numaralı kapıda olduğu için 1 numaralı kapı olarak bırakıyorum. Yüksek yap diyorum. Evet, gördüğünüz gibi ledim yanıyor. Şöyle göstereyim. Düşük diyeceğim. Ve ledim sönecek. Gayet güzel. Şu an benim sensör ve modüllerim gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Sizler de bu kontrolleri yaptıysanız hemen algoritmamızı oluşturup kodlarımızı yazmaya başlayalım. Şimdi benim ilk olarak kontrol etmek istediğim durum ne? Hep beraber buna karar verelim. Işık algılama sensörümü öncelikle kontrol edeceğim. Şöyle şuraya atayım. Bir tane, eğer ise kod bloğunu alalım. Koşullu ifadelerimizi yazmak için aldım bunu. Şimdi ilk olarak hemen başlayalım. Işık algılama sensörümüzün değeri 50'nin altındaysa, yani araba varsa bize ışık yanacak mıydı, yanmayacak mıydı? Otoparklarda park etmek istediğiniz zaman eğer park alanı doluysa bir ışık yanmaz. Eğer park alanı boşsa bir ışık yanar ve siz o ışığa doğru gidip aracınızı park edebilirsiniz. O zaman hemen ilk önce ışık algılama sensörümüzün değerlerini ve kodlarını yazalım. Şöyle ledimi de yukarıya doğru taşıdım. Birleştirmek istemiyorum. Evet, şöyle. Şimdi ben şunu istiyorum hemen. İşlemler bölümüne geliyorum ve küçüktür işaretini alıyorum. Şu an ben arabanın park halindeki durumunu yapmak istiyorum. Işık algılamamızın değeri, yani 7 numaralı kapıya bağlı ışık algılama sensörümüzün okuduğu değer. Araba üzerindeyken kaçtı? 50 idi. O yüzden hemen yazıyorum buraya. 50'den küçük ise benim ledim yanacak mıydı, sönecek miydi? Sönecekti çünkü park halindeyiz. Buraya araba gelmesin diyeceğiz. Hemen geliyorum. LED durumunu, kod bloğunu aldım ve bunu düşük yap dedim. Peki benim LED durumum düşük iken, yani park halindeyken aracımız, servo motorumuz açık mı olacak çocuklar, kapalı mı? Kapalı olacak çünkü içerisi dolu ve lütfen servo motorumuz açılmasın, yani içeriye araç girmesin diyeceğiz. Bunun için de hemen geliyorum. Servo motorumuzun kapalı olma kod bloğunu alıyorum. 0 bizim için kapalı olmaydı, 90 açıktı. Hemen bir test edelim. Şöyle 90 yapıyorum, gördüğünüz gibi açılıyor. 0 yaptığımda ise kapanıyor. Harika. O zaman şunu söyleyeceğiz hemen. Bir tane kopyasını çıkartayım. Evet, benim park alanım doluysa, yani değerim 50'den küçükse ledimin sönmesini istiyorum ve servo motorumun da kapalı durumda olmasını istiyorum. Peki bu durumdayken eğer mesafe sensörüne bir araç gelirse ne yapacağız? Peki, yani mesafe sensörümüzün değeri 10'dan küçük olursa servomuz açılacak mı? Hayır, açılmayacak. Çünkü neden? Şu an içeride araç var. O zaman hemen bunu da yazalım. İçerisine geliyorum. Bir tane daha eğrisiyi aldım. Yine buraya bir tane koşullu ifade oluşturmamız için işlemlere gidiyorum ve diyorum ki küçüktürü alıyorum. İlk kutucuğa mesafe sensörümüzün kod bloğunu yerleştireceğim. Şöyle kopyasını çıkarttım sonrasında kullanacağım için. Kaçtan küçükse demiştim. Ben 10'dan küçükse, yani artık 10'dan küçükse araba var diye algıla demiştim. 10'dan küçükse bariyerimi açacak mı, açmayacak mı? Yine açmayacak çocuklar çünkü park alanı dolu. Şöyle geliyorum. Servo motoru 0 yapma kodunu alacağız. Şöyle kopyalayayım. Burayı 0 yapayım. Kapalı olduğunu anlarım buradan. Harika. Şu an benim için burası yeterli durumda. Bir hemen tekrar edelim neler yaptık. Dedik ki eğer ışık algılama sensörümüzün değeri 50'den küçükse, yani üzerinde bir araba varsa benim ledim sönsün. Araba buraya gelmesin. Kontrol etmek amaçlı servo motorum kapalı durumda olsun. Eğer araç yani park alanımız bizim doluysa ve farklı birisi gelirse mesafe sensörünün önüne, bizim servo motorumuz yine kapalı durumda olsun dedik. Gayet güzel. Buraya kadar hiçbir problem yok. Hemen devam edelim. Yeni bir eğer ise kod bloğunu alıyorum. Şimdi ise aracımızın park alanında, yani otoparkımızın park alanında araba yokken ne yapacağız? Bunu yazalım. Bunun için de yine işlemler bölümüne geliyorum ve büyük türü alıyorum. Şimdi diyeceğim ki ışık algılama sensörümüzün değeri bu sefer 50'den büyük ise neler yapacağız? Eğer park alanımız boş ise bize led yanmasını istiyorduk. O zaman geliyorum hemen robotlara. 1 numaralı kapıdaki ledimi yüksek yap diyorum. Ledimi yaktıktan sonra mesafe sensörünü artık kontrol edebilirsin. Mesafe sensörünün değeri 10'dan küçükse artık kapıyı ne yapabiliriz? Açabiliriz. Hemen bunu yazalım. Yine geliyorum kontrole. Eğer ise kod bloğunu alıyorum. Şöyle. Şimdi buraya yine
Ne yazacağız? Küçüktürü alıyorum. Ve mesafe sensörümün değeri 10'dan küçük ise artık benim bariyerimi, kapımı açabilirim. Kapımı açmak için hangi kod bloğunu kullanıyordum? 90 dereceye gel kod bloğunu alıyorduk. Artık kapımızı açabilirsin. Peki kapı ne kadar süre açık kalacak? Bunu da belirleyelim. Kapım benim 5 saniye açık kalsın. Sizler isterseniz bunu 10 saniye yapabilirsiniz ya da daha da artırabilirsiniz. Çift tıkladım ve 5 saniye yaptım. 5 saniye açık kaldıktan sonra benim servo motorum tekrardan kapansın istiyorum. Hemen bir yeşil bayrakla bunu kontrol edeceğim. Peki bir de bir şey daha unutmamamız gerekiyor. Bu kodları sürekli olarak çalıştırmak için kontrolden sürekli tekrarla koduyla hepsini birleştiriyorum. Şimdi yeşil bayrakla çalıştıracağım. Sadece bunun için dikkat etmem gereken şey mesafe sensörümün önünde hiçbir engel olmayacak şekilde ayarlamam lazım. Ve servo motorumu sizler için çok iyi tutmam lazım. Sonrasında ise tasarımım var zaten. Tasarım üzerinde sizlere göstereceğim. Şöyle yerleştireyim. Servo motorum şu an kapalı halde. Gayet güzel. Hemen yeşil bayrağa tıklıyorum. Şu an sarı ledim yanıyor gördüğünüz gibi. Evet şu an görünüyordur. Sarı ledim yanıyor. Bu şu an park alanının boş olduğunu gösteriyor. Park alanı boşsa hemen içeri girelim. Ve park alanına gelip şu şekilde gördüğünüz gibi park ettikten sonra parkımızı yaptık. Burada araba olduğunu varsayıyoruz. Hatta şöyle yapalım. Arabayı koyalım üzerine direkt. Evet harika. Tabii yeterli karanlık olmadı. Şöyle arabamızı park ettik. LED'imiz söndü ve servo motorumuz da kapandı. Kodlarımız gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi hemen bir içeriye atalım kodlarımızı. Sonrasında ise sizi tasarımıma karşılamak istiyorum. Robotlara geldim. Pino programı dedim. Sağ tıkladım ve Arduino'ya yükle diyorum şimdi. Yükleme işlemini başlatmak için tekrar Arduino'ya yükle diyorum. Ve yükleme işlemim başlıyor. Başladıktan sonra artık pil takarak projemizi çalıştırabiliriz. Sonrasında yine bir kodlarımızın üzerinden geçebiliriz. Sizlerle birlikte yine. Kapat diyorum. Evet artık bilgisayardan bağımsız bir şekilde çalıştırabiliriz. Ben hemen devrimi şöyle kenara alıyorum. Sizler için hazırlamış olduğum ve yine aynı kapılara bağlayıp aynı şekilde kodlarını yazdığım tasarımımı karşınıza getiriyorum. Şöyle koyayım. Evet. LED'imi ben şöyle bir tasarım yaptım. Hemen alt bölümde bir delik açtım ve LDR'mi şuraya yerleştirdim. Şuradan da göstermek istiyorum. Bir mekanizma oluşturdum. Mesafe sensörümü buraya ekledim ve servo motorumu da hemen uç bölüme taktım. LED'imi de şuraya yerleştirdim ve pino kartımı da bu şekilde sağ tarafa sabitledim. Hemen pilimi ve pil şapkamı takıyorum. Ve projemin çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum. Şöyle. Pilimizi takıyoruz. Pilimizi taktıktan sonra on-off bölümünden şöyle tutayım. On-off bölümünden on yapıyorum. Evet şu an engel gördü. Arabamızı hemen park alanına götürelim. Park ettim. Park ettikten sonra gördüğünüz gibi ışığım söndü ve servo motorum kapandı. Yine hemen engel gösterelim. Gördüğünüz gibi şu an araba geldiğini varsayıyorum. Açılması gerekiyor mu? Gerekmiyor. Neden? Çünkü park alanımız dolu. Hemen park alanımızdan kaldırıyorum. Şu an ışık yanıyor. Hemen gelelim bir araç gelsin. Araç geldi. Servo motor açıldı. İçeriye giriyorum. 5 saniyede kapandı. Üzerine geldiğimde yine LED'im söndü. Evet projemiz harika bir şekilde çalışıyor. Sizler de evdeki bir kutunuz varsa ben kutuyu bu hale getirdim. Kutunuz varsa kutunuzun etrafına bu şekilde sensör ve modüllerinizi sabitleyerek projenizi hayata geçirebilirsiniz. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Videolarınızı ve resimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.